Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte ne yapıyoruz? Lodos dallarından ahşap yelkenli yapıyoruz. Hemen çalışmalarımıza başladık. Ben önceden her zamanki gibi parçalarımı hazırladım. Denemeler yaptım. Siz de lütfen çalışmalarınızı her zaman söylediğim gibi yaparken önce denemelerinizi yapın. Oluyor mu olmuyor mu? Sonra malzemeleriniz ziyan olmasın. Önce yelkenlimizin temelini oluşturduk. En büyük parçayla en büyük parçayı, yani enine ve boyun en büyük parçaları iple birbirine bağladım, hasır iple. Onu ben böyle milyoncu gibi demeyeyim de böyle ufak tefek şeyler satan, hediyelik eşyalar satan bir yerden aldım. Ama yapı marketlerde falan da bulabilirsiniz, bu hasır ipleri birçok yerde satılıyor. Lodos dallarımızı silikonla yapıştırdık birbirlerine. Biraz kurumasını bekleyebilirsiniz çünkü ahşap olduğu için hemen kurumayabiliyor. Şimdi yelkenlerimizi bağlayacağımız ahşapı da yerleştiriyorum ben. Dallar uzun olduğu için ipleri sarmak gerçekten biraz zor oluyor ve hani şekli bozulabiliyor. Yavaş yavaş ilerlerseniz siz de emin olun daha verimli bir çalışmayı elde edersiniz. Evet, onu sardıktan sonra biraz kurumasını bekliyorum ki istediğim şekilde kalsın. Yelkenleri yapmak için tabii ki ne yapacağız? Hasır bezimizi kullanacağız. Ben bu hasır bezi Eminönü'nden almıştım. Daha önce de söylemiştim, İstanbul'a yakın olduğum için ben. Ama yapı marketlerde de var. İnternette bu tarz malzemeleri satan sitelerde de var. Hobi malzemelerini satan sitelerde. Oralardan da alabilirsiniz. Yelkenlerimizi yerleştirmek için önce bu hasır iple üçgen yapıyorum sağ ve sola. Biraz gergin olursa daha iyi olur. Çünkü üzerine yapıştıracağım ben o yelken parçalarını bu hasır bezden. Onu daha gergin tutması için iplerin hafif gergin olması gerekiyor. Şu anda gördüğünüz ben çok gergin yaptım ve çok yukarıya çıktı. Onu önce ayarlarsanız, evet, biraz daha yumuşattık. Evet. Ve böylelikle biraz da alttan bağladım ona destek olması için ki hem yukarıya çekmesin. İki tarafta da aynı işlemi uyguladım. Biraz kurumasını bekliyorum şu anda. Yavaş yavaş da gördüğünüz gibi yelkenlimizin silüeti de oluştu. Üzerine koydum yelkenlimi ve çiziyorum. Ona göre keseceğim. Yelkenlinin tam ölçüsünde çizip daha sonra yapıştırdıktan sonra keserseniz emin olun ki daha güzel bir iş çıkıyor. Çünkü hasır bez sağa sola kayıyor, oynayabiliyor. Tam ölçüsünde keserseniz yapıştırırken sorun çıkabilir. O yüzden ben biraz büyük kestim. Sonra içlerinden daraltarak yapıştırdım. Önce kenarı yapıştırdım. Sonra çevireceğim kuruduktan sonra tam ölçüsünü belirleyip daha sonra ona göre tekrar keseceğim şimdi. İç tarafından ve alt tarafından yarımşar santim boşluk kalacak. Böyle 3-4 milim boşluk kalacak şekilde ben çalıştım ki hani oradaki bir yelken görüntüsünü elde edebilmek için. Aynı şekilde alttan hasır ip yapıştırdım ve oraya gergin bir şekilde bağlamak için tam orta noktasına tekrar ip sararak ilerliyorum. Diğer yelkenliği yapıyorum şu anda. Yine aynı şekilde orada da büyük çizdim.
Daha sonra etrafından keserek tekrar yerleştiriyorum. Tersinden kesince yüzüne çevirip birazcık yönünü bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Aynı şekilde yelkenimizin gergin olması için ortasından bir hasır bağlayıp tekrar oradan da sarıyorum. Evet, yelkenliğimiz bayağı oluştu. O aradaki boşluk bana çok fazla geldiği için ben bir sıra daha üzerine ekleme yaptım. İlk deneme yaptığımda, yani ilk görsel olarak baktığımda aslında hani o aradaki boşluk bana iyi gelmişti ama dediğim gibi tekrar oraya birazcık eklemeler yaptım. Şimdi yelkenlilerimin üzerine yelkenlerimin üzerine can simidi yapacağım. Bu can simidini tabii ki elimdeki malzemeler olmadığı için ben kendim doğal yöntemlerle bir çözüm buldum. Bizim bayanların kurtarıcı hamuru un, su, tuz. Bir hamur hazırladım. Onları böyle simit şeklinde küçük yuvarlaklar yaptım. Ve beyaza, üzerine de kırmızı can simidi şeklinde boyamalar yapacağım. Eğer elinizde buna uygun malzemeniz varsa siz öyle yapabilirsiniz. Ama benim dediğim gibi elimde malzeme olmadığı için ben kırmızı beyaza boyadım bunları. Tam bir can simidi oldu ve şu anda gerçekten hiçbir şekilde onun hamuru olduğu belli olmuyor. Evinizde eğer çocuklarınızın oyun hamuru varsa beyaz, onu da kullanabilirsiniz. Silikonla yine yerlerine yerleştiriyoruz onları da. İnanılmaz güzel, az malzemeyle, az maliyette çok şık bir ürün elde ettik. Tam bir hediyelik diyebilirim. Tam bir dekoratif bir ürün oldu. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve denersiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.